Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. İkinci dönem ikinci İngilizce yazılısıyla sizinle birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hemen başlıyorum. Birinci sorumuzda complete the dialogues with the words below. Yani ne diyor? Diyalogları, boşlukları bu kelimelerle doldurmamızı istiyor. Hemen birinci diyalogumuza bakıyoruz. Ekrem ve Mam var. Ekrem ne diyor? Mommy, can I adopt a cat? Adopt ne demek sevgili öğrenciler? Sahiplenmek, evlat edinmek anlamında geliyor. Ne diyor? Kediyi sahiplenebilir miyim? Yani benim olabilir mi? Annesi de ne diyecek? Of nokta nokta you can diyor. Bu tabii ki anlamında of course kalıp olduğu için şöyle course'u hemen ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. İkinci diyalogumuzda ise Berk ve Dad var. Berk, Dad, can we some money for the shelter? Shelter sevgili öğrenciler barınak demek. Ne diyor Berk babasına? Biraz barınağa ne yapabilir miyim? Bağış yapabilir miyim? Bağış ne demek? Burada donate onu hemen yazıyoruz. That de ne diyecek? Yes, that's a good idea. Yani bu çok iyi bir fikir. Idea'yı da kullandık. Üçüncüsünde ise Seçil. Shh, be quiet. The kittens are ne diyor? Sessiz olalım. Neden? Çünkü yavru kediler ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Sleeping. Dördüncü diyalogumuzda ise sevgili öğrenciler Nazlı ve Sude'nin diyaloğu var. Nazlı, what are you doing Sude? Ne yapıyorsun Sude diyor. Sude ne diyecek? I am my dog now. It's very hungry. Hungry olduğu için sevgili öğrenciler zaten bir tane kaldı ama yine de bu ortada da olsaydı onlar çünkü çok aç diyor. Ne yapıyormuş? Doyuruyormuş. Yani feeding. İkinci sorumuzda ise write the correct words under the pictures. Buradaki bu kelimeleri A'dan başlayarak H'ya kadar belirtilmiş kelimeleri bu resimlerin altına yazmamızı istiyor. Doğru olan kelimeleri tabii ki. Şimdi bakıyoruz resimlerde öncelikle ne var? İlk resimden başlayalım. Ya da şuradan başlayalım. A'dan başlayalım. Roller skating. Roller skating nedir sevgili öğrenciler? Burada tekerlekle paten kaymak. Yani şurası tekerlekle paten kaymayı hemen A olarak zaman kaybetmemek için kelime olarak yazmıyorum. Sadece A olarak yazıyorum. Yani bu nedir? Roller skating. İkincisinde ise ne var? Skateboarding var. Skateboarding kaykay yapmak. Kaykay yapan kişi nerede? Burada. O zaman oraya da B diyoruz. C'de golf var. Şurada golf oynayan bir çocuğumuz var. Fishing nedir? Balık tutmak. Balık ucunda oltanın. O yüzden buraya D diyoruz. Sonra jogging var. Jogging nedir sevgili öğrenciler? Koşu yapmak. Burada da koşu yapılıyor. O yüzden E harfini koyduk. Bowling topu var burada. Hemen buraya da F diyoruz. Climbing mountain, dağ tırmanmak. O zaman buraya da ne gelecek? G geliyor. Baseball zaten en sonda baseball son resmimize kaldı. Üçüncü sorumuzda ise put must or mustn't in the blanks. Yani şu boşluklara must ve mustn't'ı yerleştirin diyor. Must gereklilik, mustn't ise gerekli olmayandı. Yani biz gerekli olduğu yerde must kullanacağız. You do your homework. Ne diyeceğiz? Ev ödevini yapmak zorundasın. Yani yapmalısın. Must. You buy some drinks for the party. Parti için ne yapmalısın? Biraz
içecek almalısın. Must. I have a terrible cold. Terrible burada korkunç şekilde, çok aşırı şekilde soğuk almışım. Yani I have dediği için. I have terrible cold. Çok üşümüşüm ya da korkunç şekilde soğuk algınlığım var. O yüzden ne yapamayacak? Tom'un partisine gidemeyecek. O mustn't. I nokta nokta clean the house after the party. Ne yapmalıyım? Parti sonrasında evi temizlemeliyim kirlendiği için. O yüzden must gelmesi gerekiyor. Tim has a broken arm. Tim ne yapmış? Kolunu kırmış. O yüzden ne yapamaz? Yüzemez. Yüzmeye gidemez ya da. He mustn't go swimming. Dördüncü sorumuzda ise sevgili öğrenciler Carol ve Ted'in diyaloğu var. Burada Carol bir şey söylemiş. What about you? Sonra da Ted'e soruyor. Senden ne haber? Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda şeklinde. I like science demiş. Demek ki Ted ne diyor? Benim fen bilimlerinden hoşlanıyorum diyor. Şimdi Carol burada kendinin hoşlandığı bir şeyi söylemesi gerekiyor. Burada en uygun olan C şıkkı. My favorite class is math. Yani benim en favori dersim, en çok sevdiğim dersim matematik. Sen ne düşünüyorsun ya da senin en sevdiğin ne gibi? What about you? I like science demiş. O yüzden C şıkkı olacak. Diğerlerine baktığımda I can solve problems. Problem var. Yani benim problemlerim var. Do you like maths? Hoşlanıyor musun? Yani soru olarak devam etmeniz. What time is science tomorrow? Fen bilimleri dersi yarın ne zaman şeklinde sorduğunda I like science diye bir cevap olmaz zaten. O yüzden C şıkkı diyoruz. Write the names of animals under the correct pictures. Beşinci sorumuzda ise ne söylüyor? Burada isimleri verilmiş olan hayvanların resimlerinin altına isimlerini yerleştirin diyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Hemen sheep ile başlayalım. Sheep nedir? Koyundur. Hemen sheep'i şurada güzel bir koyunumuz var. Hemen sheep olarak yazıyorum. Puppy köpek yavrusu. Puppy şurada ağzında kemik var. Chicken tavuktu. Kittens kittens da kedi yavruları. Cow inek. Snake yılan. Monkey maymun. Rabbit tavşan. Leon aslan. Donkey de en son eşek. Evet, hayvanlarımız isimlerini altına yazdık. Altıncı sorumuzda ise sevgili öğrenciler, buradan 1'den 7'ye kadar kelimeler verilmiş, sorular verilmiş. Bunların eşleştirmek istiyor. Cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor. A'dan G'ye kadar da cevapları şeklinde ya da cümlelerin ifadeler var. Burada eşleştirmemizi istemiş. Hemen birinciyle başlıyorum. Do you like riding horse? Ata binmeden hoşlanır mısın diye soru soruyor. Öncelikle bu şekilde do'la, can'le, işte am'le, is'le, are'la cümle başlıyorsa soru cümlesi, özellikle tabii bu bir soru cümlesi zaten. Şöyle soru işaretini de koyalım. Onların cevabı yes ya da no ile başlaması gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu bir tüyo olsun size zaten. Biliyorsunuzdur da ben yine hatırlatmış olayım. Şimdi burada o zaman birinci cümlenin ya da birinci sorunun cevabı no I don't like it, yani ata binmekten hoşlanmıyorum diyor. O yüzden biri B olarak eşleştiriyorum.
2'ye bakıyorum sevgili öğrenciler. How about playing checkers? Checkers ne demek? Dama oynamak. Dama oynamak sever misin? Yani ne düşünüyorsun şeklinde. Burada E'de I like boards games var. Yani dama oynamak değil de daha çok tahta oyunlarını, tahtayla oynanan oyunları seviyorum genel ifade olarak diyor. O yüzden E ile eşleştiriyorum. What's your favorite activity? Senin en sevdiğin aktivite nedir diye sorduğunda ise it's hiking, yani günübirlik doğa gezileri yapmakmış en sevdiği aktivite. O yüzden F ile eşleştiriyorum üçü de. Would you like to go play soccer? Evet, az önce söylediğim do'la, can'le işte would you like da aynı şey. Yani burada would you'la başlıyorsa yes ya da no ile cevabım başlaması gerekiyor. 4'ü de kimle eşleştiriyorum? Yes, I would like to. Şurada kısaltılmış olarak şu vücudun kısaltılmışı şu şekilde. O yüzden D ile 4'ü eşleştiriyorum. Let's go kısıling. O kısıling neydi? Bisikletçilik. Bisikletçiye gidelim diyor. Hadi bisikletçiye gidelim. Ama bisikletçiye gidebilmek için öncelikle neye ihtiyacım var diyecek. Sorry, I need a bike. Yani bisiklete ihtiyacım var. O yüzden 5'i de G ile eşleştiriyorum. 6'da ise can you swim well? Burada yine yes ya da no ile başlaması lazım. Çünkü can ile başlamış. Güzel yüzer misin? Yüzmeyi güzel yapabilir misin? Şeklinde soruyor. Ne diyecek bana? Yes I can. Evet, güzel yapıyorum. Yani burada C ile eşleşmiş olacak. Do you want to go trekking? Yes I do. Trekking is my favorite. Yani ne yapmak? Yürüyüş yapmak benim favorim şeklinde bir cevap veriyor. O yüzden 7'yi de A ile eşleştirmiş oluyoruz. 7. sorumuzda ise aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz demiş. Kutucukta always, often, sometimes, usually, never var. Burada always her zaman, yani şurada mesela birinci soruda her zaman diye bana bir bilgi vermiş. O zaman burada ne kullanacağım sevgili öğrenciler? Always'i kullanacağım. I always like English. Her zaman İngilizceden hoşlanırım. İngilizceyi severim o anlamında. O zaman buraya always geliyor. They go to cinema. Bazen olduğu için sometimes gelecek. Ahmet listens to pop music. Genellikle ise usually. The students play volleyball in the school. Sık sık burada often olduğu için buraya often gelecek. The students often play volleyball in the school. Sık sık voleybol oynar öğrenciler şeklinde bir cümle. Does homework after school? Asla, hiç, never gelecek. She never does homework after school. Okuldan sonra ödevini asla yapmaz şeklinde bir cümle. 8. Sam ve Bob'un bir diyaloğu var yine. Let's play tennis. Hadi tenis oynamaya gidelim. Burada ne demiş? I must do my homework. Demek ki olumsuz bir cevap verecek. Burada Bob neden? Çünkü ne yapması lazımmış? Ev ödevini yapması gerekiyormuş. Burada o zaman ne yapacağız? No, I can't. I must do my homework şeklinde cevap vermesi gerekiyor. Gelemem çünkü ödevimi yapmak zorundayım diyor. Peki burada A'da bakıyoruz. It's a good idea. Yani iyi bir fikir. Tenise gitmek iyi bir fikir diyemez. Neden? Çünkü ödevimi yapmam gerekiyor diyor. That sounds great. Kulağa çok harika geliyor. Hoş geliyor ama ne yapamaz? Burada ödevini yaptığı için bu olmaz. Okey de olmaz. Çünkü ödevini yapmak gerekiyor. Bunların hepsi olumlu ama burada olumsuz söylemesi lazım ki nedenini de arkasından cümlesini tamamlamış.
Dokuzuncu sorumuzda ise Tom plays football with his friends after school every day. Her gün Tom arkadaşlarıyla birlikte okul sonrasında futbol oynuyor diye bir cümle var. He likes to exercise. Yani o egzersiz yapmaktan, hareket yapmaktan hoşlanıyor ve cevabı devamında ne gelmesi gerekiyor? His favorite class is physical education. Physical education beden eğitimi dersiydi ve onun en sevdiği ya da favorisi olan dersi neymiş? Beden eğitimiymiş. O yüzden 9. sorumuzun cevabını da B olarak işaretliyoruz. 10. sorumuzda ise John, şurada John'un bir resmi var. John ne yapıyor? Karnını tutuyor ve şöyle şunlardan karnının çok şiddetli bir şekilde ağrıdığını düşünüyorum ben resme bakarak. O yüzden burada ne olacak? John has a stomach olacak. Yani John'un karnı ağrıyor olacak. O yüzden C şıkkı olarak işaretledim. Böylelikle sınavımızın sorularının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.